Kabileye ulaştığında henüz kararmamıştı. Ama Tarzan yine de durdu. Önceki gün sakladığı yaban domuzunun kalıntılarını kazıp çıkarmak için ve Kulonga'nın ağaç tepesinden aldığı yay ile okları almak için. Kolları dolu, sırtı yüklü bir Tarzan, dallardan atlayarak Kerçak kabilesine ulaştı. Şişen göğsüyle anlattı macerasının görkemini, fetih ganimetlerini. Kerçak homurdandı ve arkasını döndü. Küçük, kötü beyninde kendi kendine bahane arıyordu. Tarzan'a duyduğu o derin, karanlık nefreti için. Ertesi gün Tarzan, şafağın ilk parıltısıyla yay ve oklarıyla pratik yapmaya başladı. İlk başta attığı neredeyse tüm mermileri kaybetti. Ama sonunda öğrendi, küçük şaftları adil bir hassasiyetle yönlendirmeyi. Bir ay geçmeden kötü bir atış değildi artık. Ne var ki bu ustalık, neredeyse tüm okey stoğunu tüketmişti. Kabile sahil civarında avlanmayı iyi bulmaya devam ettiğinden, maymunlu Tarzan okçuluk pratiğini bir kenara bıraktı. Ve babasının tercih ettiği küçük kitap deposuna yöneldi. Genç İngiliz lordu o dönemde, kabindeki dolaplardan birinin arkasında gizli bir şey keşfetti. Küçük bir metal kutu, üzerinde bir kilit. Birkaç anlık deneme ve araştırmanın ardından kutu açıldı. İçinde solmuş yüzlü genç bir adamın fotoğrafı vardı. Bir altın madalyon, elmaslarla süslenmiş, küçük bir altın zincire takılı. Birkaç mektup ve ince, küçük bir kitap. Tarzan bunları dikkatlice inceledi. En çok sevdiği fotoğraftı. Çünkü gözleri gülümsüyordu o yüzün, açık ve dürüsttü. Babasıydı. Madalyon da ilgisini çekti. Zinciri boynuna taktı, ziyaret ettiği siyah erkekler arasında çok yaygın gördüğü süslemelere öykünürcesine. Parlak taşlar, pürüzsüz kahverengi derisinde tuhaf bir parıltıyla ışıldadı. Mektupları çözemedi. Neredeyse hiç öğrenmediği senaryo yazısıyla yazılmışlardı. Onları geri kutuya koydu ve dikkatini kitaba çevirdi. Kitap neredeyse tamamen güzel yazıyla doluydu. Küçük böcekler gibi dizilen harflerin hepsi ona tanıdık geliyordu. Ama düzenleri ve kombinasyonları garip, tamamen anlaşılmazdı. Tarzan sözlüğü kullanmayı çoktan öğrenmişti. Ama üzüntüyle ve şaşkınlıkla fark etti ki bu acil durumda sözlük de ona yetmiyordu. Kitapta yazan tek bir kelimeyi bile bulamıyordu. Kutuyu yerine koydu. Ama gizemlerini daha sonra çözme kararlılığıyla. Bu kitabın kapakları arasında kendi kökeninin anahtarının yattığını bilmiyordu. Tuhaf hayatının garip bilmecesinin cevabını. Çünkü o kitap, John Clayton'ın, Lord Greystoke'un günlüğüydü. Her zamanki gibi Fransızca tutulmuş. Tarzan kutuyu dolaptaki yerine koydu. Ama o günden sonra babasının güçlü, gülümseyen yüzü hep kalbinde taşındı. Ve küçük kara defterin gizemli kelimelerini çözme kararlılığı, hiç solmadı. Şu anda elinde daha acil bir iş vardı. Okey stoğu tükenmişti. Siyah adamların köyüne gidip yenilemek gerekiyordu. Ertesi sabah erken yola çıktı. Hızlı bir yolculukla öğle vakti açıklığa ulaştı. Bir kez daha büyük ağaçtaki yerine yerleşti. Ve daha önce olduğu gibi, tarlalarda ve köy sokağında kadınları gördü, tam altındaki kabarcıklı zehir kazanıyla birlikte. Saatlerce bekledi, görünmeden aşağı inip okları toplayabilmek için. Ama köylüleri evlerinden uzaklaştıracak hiçbir şey olmadı. Gün ilerledi ve maymunlu Tarzan hala kazanın üstündeki habersiz kadını izleyerek çömelmiş bekliyordu. Kısa süre sonra tarladaki işçiler geri döndü. Avcı savaşçılar ormandan çıktı. Herkes palisadın içine girince kapılar kapandı. Gecenin bastırmasıyla köyde tencereler ortaya çıktı. Her kulübenin önünde bir kadın haşlanmış güveç pişiriyor, küçük plantain ve manyok kekleri ellerde görünüyordu. Aniden açıklığın kenarından bir grup belirdi. Kuzeyden dönen geç kalmış avcılardı. Ve aralarında, yarı lider eden, yarı mücadele eden bir şey taşıyorlardı. Köye yaklaştıklarında kapılar açıldı. Halk kovalamanın kurbanını görünce vahşi bir çığlık yükseldi. Çünkü o kurban, bir adamdı. Hala direnerek köy sokağına sürüklenirken, kadınlar ve çocuklar sopalar ve taşlarla üzerine saldırdı. Maymunlu Tarzan, genç ve ormanın vahşi canavarı, kendi türünün bu acımasız vahşetini hayretle izledi. Leopar Cheetah, tüm orman halkı arasında tek başınaydı avını işkence eden. Diğerlerinin kuralları, kurbanlarına hızlı ve merhametli bir ölüm getirirdi. Ama insan, farklıydı. Tarzan kitaplarından öğrenmişti bunları ve şimdi gözleriyle görüyordu. Kulonga'yı ormanda takip ettiğinde, tekerlekli tuhaf evlerin olduğu bir şehir göreceğini ummuştu.
Devasa bir ağaçtan siyah duman bulutları üfleyen o gizemli yapıları ya da güçlü denizde yüzen binaları. Bunlara gemi, tekne, buharlı gemi dendiğini öğrenmişti kitaplarından. Ama siyahların bu zavallı küçük köyünden çok hayal kırıklığına uğramıştı. Kendi ormanında gizlenmiş, kendi evi kadar büyük bile olmayan bir kulübeden ibaret. Bu insanların kendi maymunlarından daha kötü ve vahşi olduğunu gördü. Sabor kadar zalim ve Tarzan, kendi türünü düşük tutmaya başladı. Şimdi zavallı kurbanı büyük bir direğe bağlamışlardı. Emebonga'nın kulübesinin tam önünde. Ve bir dans başladı. Etrafında çığlık atan savaşçılar çemberi, parlayan bıçaklar, tehditkar mızraklar. Daha büyük bir çemberde kadınlar çömelmiş, bağırıyor, davul çalıyordu. Tarzan'a Damdam'ı hatırlattı bu. Ne bekleyeceğini biliyordu. Merak etti, etleri hala canlıyken mi üzerine atlayacaklardı? Maymunlar böyle şeyler yapmazdı. Savaşçıların çemberi avlarına yaklaştıkça, çılgınca, vahşice dans ederken, deli edici davul müziği eşliğinde, bir mızrak uzandı. Ve kurbanı deldi. Bu, 50 kişi için bir işaretti. Gözler, kulaklar, kollar, bacaklar, hayati bir organı kapamayan her yer bu zalim mızrakçıların hedefi oldu. Kadınlar ve çocuklar sevinçle çığlık attı. Savaşçılar dudaklarını yalarken yaklaşan ziyafeti bekliyordu. Ve maymun adam, yukarıdan izliyordu. Sonra maymunların Tarzan'ı fırsatını gördü. Tüm gözler kazığa kilitlenmişti. Gündüz yerine ay ışığı olmayan bir gecenin karanlığına bırakmıştı. Yalnızca yakın çevredeki ateşler karanlığa huzursuz bir ışık düşürüyordu. Nazikçe ağaçtan yere indi. Hızla okları topladı, bu sefer hepsini. Çünkü onları bir demet yapmak için uzun lifler getirmişti. Aceleyle sardı onları. Ayrılmak üzereydi ki, kaprisli bir şeytan girdi kalbine. Etrafına bakındı. Bu tuhaf, korkunç yaratıklara bir oyun oynama fikri belirmişti içinde. Okey demetini ağacın dibine bıraktı. Tarzan sessizce sokağın kenarındaki gölgelere karıştı, ta ki ilk ziyaretinde girdiği kulübeye ulaşana kadar. İçerisi zifiri karanlıktı. Ama elleri kısa sürede aradığı şeyi buldu. Ve daha fazla gecikmeden kapıya döndü. Bir adım atmıştı ki, hızlı kulakları yaklaşan ayak seslerini duydu. Bir figür kadın kulübenin girişini kararttı. Tarzan sessizce uzak duvara çekildi. Eli uzun, keskin babasının av bıçağına gitti. Kadın hızla kulübenin ortasına geldi. Bir an durdu, elleriyle aradığı şeyi hissetti. Ama alışık olduğu yerde değildi. Giderek Tarzan'ın durduğu duvara yaklaşıyordu. O kadar yaklaştı ki, maymun adam çıplak bedeninin hayvani sıcaklığını hissetti. Av bıçağı yukarı kalktı. Kadın bir tarafa döndü. Boğuk bir, ah, sesi, aramanın sonunda başarıya ulaştığını ilan etti. Hemen döndü ve kulübeden çıktı. Kapıdan geçerken Tarzan, elinde bir tencere taşıdığını gördü. Tarzan onu yakından takip etti. Kapıda gizlenerek izledi, köyün tüm kadınları çeşitli kulübelere gidip geliyordu. Tencereler, çaydanlıklar, su dolduruyorlardı. Ve ölmekte olan kurbanın asıldığı kazığın yakınına birkaç ateş koyuyorlardı. O hareketsiz, kanlı acı yığınının yanına. Kimsenin yakınında olmadığı bir anı seçti Tarzan. Sokağın sonundaki ağacın altındaki okey yığınına hızla koştu. Tıpkı bir önceki seferki gibi, kazanı devirdi, zıpladı ve kedi gibi kıvrılarak orman devinin alt dallarına sığındı. Sessizce tırmandı. Ta ki yapraklı bir açıklıktan altındaki manzaraya bakabildiği noktaya kadar. Kadınlar mahkumu tencerelere hazırlarken, erkekler çılgın eğlencenin yorgunluğuyla dinleniyordu. Görece bir sessizlik köyde hakimdi. Tarzan, kulübeden çaldığı şeyi havaya kaldırdı. Nişan aldı, yıllarca meyve ve Hindistan cevizi fırlatarak kazandığı o vahşi isabetle. Ve fırlattı. Tam aralarına düştü. Bir savaşçının kafasına isabet etti, onu yere yıktı. Kadınların arasında yuvarlandı ve yemeğe hazırladıkları şeyin tam yanında durdu. Herkes bir an dona kaldı. Sonra, hepsi birden koptu. Çığlıklar, kaçışlar, kulübelerine doluştular. Yerden onlara bakan, gülümseyen bir insan kafatasıydı. Açık gökyüzünden düşen bu şey, batıl inançları üzerinde amaçlanmış bir mucizeydi. Ve böylece maymunların Tarzan'ı onları korkuya sürükledi, görünmez ve dünyevi olmayan kötü bir gücün köylerinin etrafındaki ormanda yaşadığına inandırdı. Daha sonra, devrilmiş kazanı keşfettiklerinde ve okların bir kez daha çalındığını gördüklerinde, bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başladılar. Büyük bir tanrıyı gücendirmişlerdi ve onu yatıştırmak gerekiyordu. O andan itibaren her gün,
Okların kaybolduğu büyük ağacın altına yiyecek sunusu bırakılmaya başlandı. Ama korku tohumu derinlere ekilmişti. Ve bunu bilseydi, maymunların Tarzan'ı, kendisi ve kabilesi için gelecekte birçok sefaletin temelini attığını anlardı. O gece köyden uzak olmayan ormanda uyudu. Ertesi sabah erken kalkarak eve doğru yola çıktı. Avlanarak ilerledi. Ama yol az ödüllüydü, birkaç meyve, ara sıra bir kurt solucanı. Yarı aç bir haldeyken çürümüş bir kütükten başını kaldırdı. Ve Sabor'u gördü. Aslan, patikanın ortasında, yalnızca 20 adım ötede. Büyük sarı gözler ona kötü ve kasvetli bir parıltıyla kilitlenmişti. Kırmızı dil özlem dolu dudakları yaladı. Sabor çömeldi, karnı yere yapışmış halde, sinsiz yaklaşıyordu. Tarzan kaçmaya çalışmadı. Bu fırsatı memnuniyetle karşıladı. Gerçek, günlerdir aramıştı. Ve artık çim ipinden fazlasıyla donanmıştı. Hızla yayını açtı. İyi boyanmış bir okey taktı. Sabor fırladığında, küçük füze havada ona doğru sıçradı. Aynı anda Tarzan bir kenara atladı. Büyük kedi yere vurduğunda, arkasından bir okey daha fırlıyordu. Sabor'un beline derinlemesine saplandı. Güçlü bir kükremeyle canavar döndü. Tekrar saldırdı. Ama karşısına bir gözüne tam isabet eden üçüncü bir okey geldi. Bu sefer çok yakındı. Maymunlu Tarzan, büyük düşmanının altında ezildi. Ama parlayan bıçak çekildi ve savuruldu. Bir an öylece yattılar. Sonra Tarzan fark etti, üzerindeki hareketsiz kütlenin artık hiçbir zaman bir insanı ya da maymunu yaralayamayacağını. Zor bela büyük ağırlığın altından kıvrandı. Ayağa kalktı. Yeteneğinin kupasına baktı. Ve büyük bir coşku dalgası geçti içinden. Şişen göğsüyle güçlü düşmanının bedenine bir ayağını koydu. Güzel genç başını geriye attı ve korkunç meydan okumayı kükredi. Zafer kazanan boğa maymununun zaferi. Orman vahşi ve zafer dolu övgü şarkısına yankılandı. Kuşlar hareketsiz kaldı. Büyük hayvanlar ve avcılar gizlice kaçtı. Çünkü çok azı büyük antropoidlerle sorun aramak isterdi. Londra'da ise başka bir Lord Greystoke, Lordlar kamerasında kendi türüne konuşuyordu. Ama hiçbiri onun yumuşak sesinden titrememişti. Sabor, maymunlu Tarzan için bile pek hoş bir yemek değildi. Ama açlık, en etkili biçimde sertliği ve zevki kılığına bürünür. Kısa süre sonra maymun adam dolu bir mideyle tekrar uyumaya hazırdı. Ama önce bir işi vardı. Deriyi çıkarmalıydı. Hem bu amaç için, hem de Sabor'u yok etme arzusunu tatmin etmek için. Büyük deriyi ustaca sıyırdı. Küçük hayvanlar da sık pratik yapmıştı bunu. Görev bitince kupasını yüksek bir ağacın çatalına taşıdı. Ve orada, kendini sıkıca kasıklarına kıvırarak, derin, rüyasız bir uykuya daldı. Güneş dönerken uyudu. Ertesi gün öğle vakti uyandı. Doğruca Sabor'un leşine gitti. Ama kemiklerinin çoktan ormandaki aç sakinler tarafından temizlendiğini görünce sinirlendi. Yarım saatlik yavaş ilerlemenin ardından bir genç geyik fark etti. Küçük yaratık tehlikeyi anlamadan önce, okey boynuna saplanmıştı. Zehir o kadar hızlı çalıştı ki geyik bir düzine sıçramanın sonunda baş aşağı çalılıklara daldı. Ölü. Tarzan yeniden iyi bir ziyafet verdi. Ama bu sefer uyumadı. Bunun yerine hızla kabileye doğru yürüdü. Ve onları bulduğunda, gururla Sabor'un derisini sergiledi. "Bakın," diye bağırdı. "Kerçak maymunları. Tarzan ne yaptı görün. Güçlü katil bitti. Aranızda başka kim Numa'yı öldürdü insanlar gibi? Tarzan aranızda en güçlü, çünkü Tarzan maymun değil. Tarzan bu." Durdu. Antropoidlerin dilinde insan için bir kelime yoktu. Ve Tarzan yalnızca İngilizce yazabiliyordu. Telaffuz edemiyordu. Kabile olağanüstü yeteneğinin kanıtı etrafında toplanmış, sözlerini dinliyordu. Yalnızca Kerçak geri çekildi. Nefretini ve öfkesini besleyerek. Aniden Kerçak'ın kötü niyetli küçük beyninde bir şey koptu. Korkunç bir kükreme. Büyük canavar topluluğun arasına sıçradı. Büyük elleriyle ısırıp vurarak bir düzine kişiyi öldürdü ve sakatladı. Kalanlar ormanın üst teraslarına kaçabilmişti. Öfkesinin çılgınlığıyla köpürürken Kerçak etrafına baktı. En büyük nefretinin hedefini arıyordu. Ve onu gördü. Yakındaki bir kolda oturuyordu. "Aşağı in, Tarzan, büyük katil," diye bağırdı Kerçak. "Aşağı gel ve daha güçlü birinin dişlerini hisset." Güçlü savaşçılar tehlikenin ilk belirtisinde ağaçlara mı uçar? Sonra Kerçak kendi türünün meydan okumasını attı. Tarzan sessizce yere indi. Kabile nefesini tuttu. Kerçak hala kükreyerek, nispeten zayıf görünen figüre saldırıyordu. Kerçak kısa bacaklarıyla neredeyse 7 fit boyundaydı.
Devasa omuzları devasa kaslarla doluydu. Kısa boynunun arkasından kafatasının tabanına uzanan tek bir demir sinir parçası vardı. Başı, devasa bir et dağından çıkan küçük bir top gibiydi. Geriye dönük, hırlayan dudakları büyük dişlerini ortaya çıkarıyordu. Küçük, kötü, kan rengi gözleri deliliğin korkunç parıltısıyla yanıyordu. Onu bekleyen Tarzan ayaktaydı. O da güçlü kaslı bir hayvandı. Ama 6 fit boyuyla, bu dev karşısında acınası derecede yetersiz görünüyordu. Yay ve okları uzaktaydı. Sabor'un derisini gösterirken düşürmüştü onları. Bu yüzden Kerçak ile bu yüzleşmede, yalnızca av bıçağı ve üstün zekası vardı elinde. Düşmanı kükreyerek üzerine gelirken, Lord Greystoke uzun bıçağını kınından çıkardı. Korkunç ve kan dondurucu bir meydan okumağıyla karşıladı saldırıyı. Kurnazca hareket etti. O uzun kıllı kolların kendini sarmasına izin vermeden, iki beden neredeyse çarpışacakken. Maymunların Tarzan'ı devasa bilek birini tuttu. Hafifçe bir yana atladı ve bıçağını Kerçak'ın vücuduna, kalbin altına saplayı tuttu. Bıçağı geri çekmeden önce, boğa hızla onu o korkunç kollarıyla yakaladı ve silahı elinden kopardı. Kerçak, maymun adamın kafasına düz bir darbe indirdi. Eğer isabet etseydi kafatasını kolayca ezebilirdi. Tarzan çok hızlıydı. Altından eğilerek kendisi de güçlü bir yumruk attı. Kerçak'ın karnının dibine. Maymun sendeledi. Yanındaki ölümcül yara onu neredeyse çöktürüyordu. Ama son bir güçle toparlandı, kolunu Tarzan'ın tutuşundan kurtardı. Ve zayıf rakibiyle harika bir kavrayışa girdi. Büyük çeneleri Tarzan'ın boğazını arıyordu. Ama genç lordun kaslı parmakları Kerçak'ın parmaklarını tutuyordu, o zalim dişler parlak kahverengi tenin üzerine kapanmadan önce. Böyle mücadele ettiler. Biri korkunç dişleriyle rakibinin hayatını ezmek istiyor, diğeri güçlü tutuşunu korurken hırlayan ağzını uzak tutmaya çalışıyordu. Maymunun daha büyük gücü yavaş yavaş galip geliyordu. Zorlanan canavar, Tarzan'ın boğazına neredeyse 1 santim kalmıştı ki. Titreyen bir sarsıntı geldi. Büyük beden bir an sertleşti. Sonra gevşekçe yere çöktü. Kerçak ölmüştü. Bıçağını geri çekerek ayağa kalktı Tarzan. Yenilmiş düşmanının boynuna ayağını koydu. Ve yeniden, ormanın içinden yüksek, vahşi, zafer dolu çığlık çınladı. Böylece genç Lord Greystoke maymunların krallığına geldi. Tarzan'ın kabilesinden biri otoritesini sorguluyordu. Terkoz, Tablat'ın oğlu. Ama keskin bıçaktan ve ölümcül oklardan çok korkuyordu. Bu yüzden itirazlarını küçük itaatsizliklerle ve sinir bozucu tavırlarla sınırlı tutuyordu. Tarzan ise biliyordu. Terkoz fırsatını bekliyordu. Aniden krallığı elinden almak için. Bir ihanetle. Bu yüzden her zaman tetikte kalıyordu. Aylarca küçük grubun hayatı eskisi gibi devam etti. Ama Tarzan'ın daha yüksek zekası ve avcılık yeteneği onları her zamankinden daha iyi besledi. Çoğu bu nedenle, yöneticilerdeki değişimden fazlasıyla memnundu. Tarzan onları geceleri siyah adamların tarlalarına götürdü. Ve orada, şeflerinin üstün bilgeliğiyle yalnızca ihtiyaç duydukları kadar yediler. Maymun Manu'nun alışkanlığı gibi yiyemediklerini asla tahrip etmediler. Bu yüzden, siyahlar tarlalarının sürekli çalınmasına öfkelenseler de tarım çabalarından vazgeçmediler. Tarzan'ın halkı her şeyi harap etseydi, muhtemelen öyle yaparlardı. Bu dönemde Tarzan köye birçok gece ziyareti yaptı. Sık sık okey stoğunu yeniledi. Kısa sürede büyük ağacın altında hep yiyecek durduğunu fark etti. Palisade'ye açılan caddede ve siyahların oraya koyduğu her şeyi yemeye başladı. Yiyeceklerin bir gecede kaybolduğunu gören vahşiler korkuyla doldu. Bir tanrıyı yatıştırmak için yiyecek vermek bir şeydi. Ama o ruhun bizzat köye gelip yemesi bambaşka bir şeydi. Böyle bir şey duyulmamıştı. Ve her şey bulanıklaşıyordu. Batıl inançlı zihinleri çeşit çeşit belirsiz korkularla doluyordu. Hepsi de bu değildi. Okların periyodik kaybolması, görünmez ellerin oyunları, hayatı yeni evlerinde gerçek bir yüke dönüştürmüştü. Ve Emebonga ile baş tutanlar, köyü terk edip ormanda daha uzak bir yere taşınmaktan bahseder olmuşlardı. Kısa sürede siyah savaşçılar giderek daha güneye, ormanın kalbine doğru avcılık gezilerine çıkmaya başladı. Yeni bir köy yeri arıyorlardı. Tarzan kabilesi bu gezgin avcılar tarafından giderek daha sık rahatsız ediliyordu. Artık kuş ya da hayvan için güvenlik kalmamıştı. İnsan gelmişti. Diğer hayvanlar gündüz ve gece ormanda dolaşıyordu, vahşi, zalim yaratıklar. Ama zayıf komşuları yalnızca doğrudan tehlikeden kaçıyor,
Tehlike geçince geri dönüyordu. İnsanda durum farklıydı. O geldiğinde, büyük hayvanlar o bölgeyi tamamen terk eder. Nadiren ya da hiç geri dönmezler. Büyük antropoidlerle hep böyle olmuştur. Kaçarlar. Tıpkı insanların vebadan kaçtığı gibi. Kısa bir süre boyunca Tarzan kabilesi sahil civarında kaldı. Çünkü yeni şefleri küçük kulübedeki değerli hazineleri bırakmaktan nefret ediyordu. Ama bir gün kabileden biri, siyahların büyük bir dere kıyısında kalabalık halde toplandığını keşfetti. Ormanı temizliyor, kulübeler inşa ediyorlardı. Artık kalınamazdı. Ve Tarzan onları iç karalara, henüz insan ayağının basmadığı bir yere götürdü. Uzun yürüyüşlerle, sessizce, her ayda bir kez Tarzan hızla geri dönerdi. Kitapları için bir gün geçirmek ve okey stoğunu yenilemek amacıyla. Ama bu son görev giderek zorlaşıyordu. Çünkü siyahlar artık oklarını ambarlarda ve yaşayan kulübelerde saklıyordu. Bu durum Tarzan'ı daha ihtiyatlı olmaya zorladı. Gündüz gözlemlemesi gerekiyordu. Okların nereye gizlendiğini. 2 kez geceleri kulübelere girdi. Uyuyan savaşçıların tam yanlarından matlar ve okları çaldı. Ama bu yöntemi çok tehlikeli buldu. Ve bunun yerine uzun, ölümcül ilmiğiyle yalnız avcıları yakalamaya başladı. Silahlarından ve süslerinden soydu onları. Gecenin sessizliğinde cesetlerini yüksek ağaçlardan köy sokağına bıraktı. Bu kaçamaklar siyahları o kadar korkuttu ki, eğer Tarzan'ın ziyaretleri arasındaki aylık molalar için olmasaydı, her saldırının son olacağına dair umudu yenileme fırsatı, kısa sürede yeni köylerini terk etmiş olurlardı. Siyahlar henüz Tarzan'ın uzak sahildeki kulübesine ulaşmamıştı. Ama maymun adam, kabileyle uzaktayken sürekli bir korku taşıyordu içinde. Ya hazinesini bulup yağmalarlardı. Bu yüzden giderek daha fazla zamanını babasının son evinin yakınında geçirmeye başladı. Kabileden uzaklaşarak, kısa süre sonra küçük topluluğun üyeleri ihmalden acı çekmeye başladı. Anlaşmazlıklar ve çatışmalar patlak veriyordu. Yalnızca kral barışçıl biçimde çözebilirdi. Sonunda yaşlı maymunlar Tarzan'la konuştu. Ve bir ay boyunca yeniden kabilesinin yanında kaldı. Antropoidler arasında krallık görevleri çok ağır değildi. Öğleden sonra Taka gelirdi. Muhtemelen yaşlı Mungo'nun yeni eşini çaldığından şikayet etmek için. Tarzan herkesi çağırır, eğer eşinin yeni efendisini tercih ettiğini görürse, durumun olduğu gibi kalmasını emrederdi. Ya da Mungo, karşılığında Taka'ya kızlarından birini vermişti belki. Karar ne olursa olsun, maymunlar kesin olarak kabul eder ve kendi işlerine dönerdi. Sonra Tana gelirdi. Çığlık atarak yanını tutarak ve kan içinde. Kocası Gunto onu acımasızca ısırmıştı. Ve Gunto, çağrıldığında, Tana'nın tembel olduğunu söylerdi. Ona fındık ve böcek getirmiyormuş, sırtını bile kaşımıyormuş. Bu yüzden Tarzan ikisini de azarlardı. Gunto'ya bir daha istismar ederse ölüm getireceğini söyler. Tana'dan da eşlik görevlerine daha çok dikkat etmesini isterdi. Böyle, çoğunlukla küçük aile kavgaları. Bunlar çözülmezse zamanla daha büyük çatışmalara, sonunda kabilenin parçalanmasına yol açardı. Ama Tarzan bundan bıkmıştı. Krallığın kendi özgürlüğünü kısıtladığını anlıyordu. Küçük kulübe, güneşli deniz, babasının iyi inşa edilmiş evinin serin içi ve kitapların o bitmek bilmez harika dünyası. Yaşlandıkça halkından uzaklaştığını fark etti. Onların çıkarları ile onun çıkarları çok farklıydı. Ona ayak uyduramıyorlardı. Tarzan'ın zihnini dolduran tuhaf ve harika rüyaları, anlayamıyorlardı. Kelime dağarcığı çok sınırlıydı onlarla konuşmak için. O okuyarak keşfettiği büyük gerçekleri, ya da ruhunu harekete geçiren hırslarını paylaşamıyordu. Kabilede artık gerçek anlamda arkadaşı kalmamıştı. Küçük bir çocuk basit yaratıkların arasında arkadaşlık bulabilir. Ama yetişkin bir insan için, zihinsel bir eşitlik gerekir. Uyumlu bir temel bağlantı. Kala yaşasaydı, Tarzan her şeyi feda ederdi yanında kalmak için. Ama o ölmüştü. Ve çocukluğunun eğlenceli arkadaşları artık acımasız ve huysuz yaratıklardı. Tarzan giderek tercih etti, kulübesindeki huzuru ve yalnızlığı. Vahşi bir sürüye liderlik etmenin rahatsız edici sorumluluğuna karşı. Tablat'ın oğlu Terkoz'un nefreti ve kıskançlığı. Tarzan'ın maymunlar arasındaki krallıktan vazgeçme arzusunu engelliyordu. Çünkü inatçı genç İngiliz böylesine kötü niyetli bir düşmanın yüzüne karşı geri çekilmeye cesaret edemezdi. Terkoz'un onun yerine lider seçileceğini çok iyi biliyordu. Ve vahşi zorbalığına cesaret eden birkaç boğa maymununa karşı fiziksel üstünlüğünü zaten kanıtlamıştı. Tarzan,
Çirkin canavarı bıçak ya da okey kullanmadan boyun eğdirmek istiyordu. Bu dönemde gücü ve çevikliği çok artmıştı. Terkoz'u yakın dövüşte yenebileceğine inanmaya başlamıştı, eğer antropoidin devasa dövüş dişleri olmasaydı. O dişler, silahsız Tarzan'a karşı büyük bir avantaj sağlıyordu. Ve sonunda mesele zorla elinden alındı. Şöyle oldu. Kabile sessizce geniş bir alana yayılmışken, Tarzan doğusundaki berrak derenin kenarında, hızlı kahverengi elleriyle ulaşılması zor bir balığı yakalamaya çalışıyordu. Bir anda kabile korkmuş çığlıklara doğru hızla sallandı. Ve orada, Terkoz'u gördüler. Yaşlı bir kadını saçından tutmuş, büyük elleriyle acımasızca dövüyordu. Tarzan yaklaşırken elini kaldırdı. Dur işareti. Çünkü o dişi Terkoz'un değildi. Savaş günleri çoktan geçmiş, aileni koruyamayan yaşlı ve zavallı bir maymuna aitti. Terkoz bunu biliyordu. Ama zorba olduğu için zayıfın zayıflığından faydalanmıştı. Ve oksuz yaklaşan Tarzan'ı görünce, kasıtlı olarak devam etti. Onu aşağılamak için. Tarzan uyarıyı tekrarlamadı. Doğruca Terkoz'a yürüdü. O uzun zamandan bu yana hiç bu kadar korkunç bir savaş vermemişti. Büyük Kral Goril Bolgani'den bu yana, o vahşi yaratığın yeni bulunan bıçakla kalbi delinene kadar. Tarzan'ın bıçağı bu durumda Terkoz'un dişleriyle denge kuruyordu. Maymunun ham gücü, adamın harika hızı ve çevikliğiyle neredeyse dengeleniyordu. Ama puanların toplamında, antropoid hafif üstündü. Ve başka bir şey devreye girmeseydi, maymunlu Tarzan, genç Lord Greystoke, yaşadığı gibi ölecekti. Ekvatorda bilinmeyen bir vahşi yaratık olarak. Onu kurtaran şey, o küçük kıvılcımdı. İnsan ile vahşi arasındaki büyük farkı ortaya koyan şey, akıl. Bir düzine saniye bile savaşmamışlardı ki yere yuvarlanmaya başladılar. Vuran, yırtıcı ve parçalayan, iki büyük vahşi yaratık. Terkoz'un başında ve göğsünde bir düzine bıçak yarası vardı. Tarzan ise yırtılmış ve kanıyordu. Kafasının bir yerinde yarı koparılmış saç derisi gözünün üzerine sarkmış, görüşünü engelliyordu. Ama o korkunç dişleri şimdiye kadar boğazından uzak tutabilmişti. Ve şimdi, biraz daha az şiddetle savaşırken, nefes alırken, Tarzan bir plan kurdu. Terkoz'un sırtına çıkacaktı. Ve dişleriyle tırnağıyla tutunarak bıçağı, yok olana kadar sürecekti. Manevra umduğundan daha kolay gerçekleşti. Aptal canavar. Tarzan'ın ne tasarladığını anlamamıştı. Ama nihayet fark etti. Tarzan ona bağlıydı, dişleri ve yumrukları işe yaramıyordu. Terkoz kendini yere fırlattı. O kadar şiddetle ki, Tarzan çaresizce sıçradı, döndü, buruştu ve bir darbe indirmeden önce, bıçak yerden fırladı elinden. Tarzan savunmasızdı. Sonraki dakikalar boyunca sürekli değişen pozisyonlar arasında, tesadüf eseri bir durum ortaya çıktı. Tarzan'ın sağ eli yeni bir tutuş buldu. Ve bunun yenilmez olduğunu anında hissetti. Kolu Terkoz'un kolunun altından geçmişti. El ve ön kol Terkoz'un boynunun arkasını sarıyordu. Yarı Nelson. Eğitimsiz maymun adamın karşılaştığı modern güreş. Ama üstün aklı ona bu keşfin değerini anında göstermişti. Hayat ile ölüm arasındaki fark buydu. Sol eliyle benzer bir tutuş için zorladı. Ve birkaç saniye sonra, Terkoz'un boynu tam bir Nelson altında gıcırdıyordu. Durdu her şey. İkisi de tamamen hareketsiz yatıyordu yerde. Tarzan Terkoz'un sırtında. Yavaş yavaş maymunun kurşun başı göğsüne doğru eğiliyordu. Tarzan sonucun ne olacağını biliyordu. Bir anda boynu kırılırdı. Ve tam o noktada, onu bu acı noktalara sokan aynı şey geldi yardıma. Bir insanın akıl yürütme gücü. Onu öldürürsem, diye düşündü, ne faydası olur bana? Kabileden büyük bir savaşçıyı soymaz mıyım? Ve Terkoz ölürse, diğer maymunlar üstünlüğümü göremez. Kagoda mı? Diye tısladı Terkoz'un kulağına Tarzan. Maymun dilinde bu, özgürce çevrilirse şu anlama gelirdi, teslim oluyor musun? Bir an cevap gelmedi. Tarzan birkaç gram daha baskı uyguladı. Büyük canavardan korkunç bir acı çığlığı çıktı. Kagoda mı? Tarzan tekrar etti. Kagoda, diye bağırdı Terkoz. Dinle, dedi Tarzan. Baskıyı biraz hafifletti ama bırakmadı. Ben Tarzan, maymunların kralı. Güçlü avcı, güçlü savaşçı. Tüm bu ormanlarda hiçbiri o kadar harika değil. Bana, Kagoda, dedin. Tüm kabile duydu. Artık krala ya da halkına karşı kavga etme. Çünkü bir dahaki sefere, seni öldüreceğim. Anlıyor musun? He, diye onayladı Terkoz. Ve tatmin misin? He. Tarzan onu kaldırdı.
Ve birkaç dakika içinde herkes kendi işine döndü. Ormanda hiçbir şey değişmemişti. Ama maymunların zihninde, Tarzan artık farklı bir şeydi. Düşmanını öldürebilecek gücü vardı. Ama onu yaşatmıştı. Bu, tuhaf ve güçlü bir yaratığın işareti değil miydi? O öğleden sonra, kabile alacakaranlıkta ormana yerleşirken, yaraları dereden yıkarken, yaşlı erkekler Tarzan'ı yanına çağırdı. "Bugün yine gördüm ki maymunların Tarzan'ı en büyüğünüz," dedi. "Hı-ı-m-m," tek sesle yanıtladılar. "Tarzan harika. Tarzan maymun değil," diye devam etti. "O onlar gibi değil. Onun yolları onların yolları değil. Bu yüzden Tarzan kendi türünün inine dönüyor, sınırsız büyük gölün suları yanındaki yere. Siz yönetmek için başka birini seçmelisiniz. Çünkü Tarzan geri dönmeyecek." Böylece genç Lord Greystoke, amacına doğru ilk adımı attı. Kendisi gibi diğer beyaz erkekleri bulmak. Ertesi sabah Tarzan yola çıktı. Terkoz'la olan savaşın yaralarından topallıyor, acı çekiyordu. Batıya ve deniz kıyısına doğru. Çok yavaş ilerledi. Geceleri ormanda uyuyarak. Ertesi sabah geç saatlerde kulübesine ulaştı. Birkaç gün boyunca neredeyse hiç hareket etmedi. Yalnızca meyve toplamak, açlığını gidermek için yetecek kadar. 10 gün içinde tamamen iyileşmişti. Yalnızca sol gözünün üstünden başının üzerine uzanarak sağ kulağında son bulan korkunç, yarı iyileşmiş bir yara izi kalmıştı. Terkoz'un saç derisini kopardığında bıraktığı iz. İyileşme sürecinde Tarzan Sabor'un derisinden bir örtü yapmaya çalıştı. Ama deri tahta gibi kurumuştu. Tabaklamayı bilmediğinden planını terk etmek zorunda kaldı. Sonra karar verdi. Emebonga'nın köyünden siyah adamların giysilerini çalmak. Maymunlu Tarzan her yönden evrim geçirmişti. Ve ona erkekliğin en belirgin nişanı olarak görünüyordu bu, süs ve giysiler. Bu amaçla çeşitli kol ve bacak süslerini topladı. Siyah savaşçılardan alınan ganimetleri, hepsini üzerine geçirdi. Boynunda elmasla süslenmiş altın zincir asılıydı. Annesi Lady Alice'in madalyonu. Sırtında bir deri omuz kemerinden sarkıtılmış okey okları vardı. Belinde kendi yaptığı ham deri şeritten bir kemer. Ve o kemere dayanan ev yapımı kında, babasının av bıçağı. Kulonga'nın uzun yayı sol omzunun üzerinden asılıydı. Genç Lord Greystoke tuhaf ve savaşçı bir figürdü gerçekten. Siyah saçları arkadan omuzlarına dökülüyor, alına kadar av bıçağıyla kaba biçimde kesilmişti. Gözlerinin önüne düşmesin diye. Düz ve kusursuz vücudu, Antik Roma'nın en iyi gladyatörlerinin kasına sahipti. Ama aynı zamanda bir Yunan tanrısının yumuşak, kıvrımlı çizgilerine de. Muazzam güç ile çeviklik ve hız, tek bir bakışta kendini ele veriyordu. Maymunların Tarzanı, ilkel insanın kişileştirmesi, avcı, savaşçı, yakışıklı başının asil duruşuyla geniş omuzlarda duruyordu. İnce, berrak gözlerinde yaşam ve zekanın ateşi yanıyordu. Eski dönemin vahşi ve savaşçı bir halkının yarı tanrısı olabilirdi kolayca. Ama Tarzan bunları düşünmüyordu. Asıl kafasını meşgul eden, giysilerin orman insanlarına onun maymun değil insan olduğunu gösterip göstermeyeceğiydi. Ve büyük şüpheler doluyordu içine. Belki henüz gerçekten insan değildi. Yüzünde saçlar çıkmıyor muydu? Tüm maymunların tüyleri vardı. Siyah adamlar ise neredeyse tüysüzdü. Doğru, kitaplarında büyük saç yığınları olan adamların resimlerini görmüştü. Ama yine de Tarzan korkuyordu. Neredeyse her gün keskin bıçağını sıktı ve genç sakalını kazıdı. Bu aşağılayıcı maymunluk simgesini yok etmek için. Ve böylece, tıraş olmayı öğrendi. Kaba ve acı vericiydi. Ama etkiliydi. Terkoz'la savaşın yaralarından kurtulduktan sonra, bir sabah Emebonga'nın köyüne doğru yola çıktı. Dikkatsizce ilerliyordu. Ağaçlardan değil, kıvrımlı bir orman patikasında yürüyordu. Ve aniden siyah bir savaşçıyla yüz yüze geldi. Vahşinin yüzündeki şaşkınlık neredeyse komikti. Tarzan yayını açmadan önce adam döndü ve patikaya kaçtı. Bağırıyordu. Önündeki diğerlerine karşı uyarı verircesine. Tarzan ağaçlara koştu. Birkaç saniye içinde kaçmaya çabalayan adamları yakaladı. 3 kişiydi. Tek sıra, yoğun çalılıkta çılgınca koşuyorlardı. Tarzan onları kolayca geride bıraktı. Başlarının üzerinden sessizce geçti. Alçak bir dalın üzerinde çömeldi. Patika tam oraya uzanıyordu. İlk ikisini altından geçirdi. Üçüncüsü geldiğinde, sessiz ilmek siyah boğazın etrafına düştü. Hızlı bir hareketle gerdi. Kurbandan acı dolu bir çığlık koptu. Arkadaşları döndü, yoldaşlarının bedenini gördüler.
Sihirle yavaşça ağaçların yapraklarına doğru yükseliyor, kolları ve bacakları havada çırpınıyordu. Korkmuş çığlıklarla tekrar döndüler ve kaçmaya devam ettiler. Tarzan mahkumunu hızla ve sessizce bitirdi. Silahlarını ve süslerini aldı ve, en büyük sevinç, yakışıklı bir geyik derisi pantolon. Hızla giyindi. Artık gerçekten bir erkeğin giyinmesi gerektiği gibiydi. Artık kimse yüksek kökeninden şüphe edemezdi. Cesedi omzundan geçirerek yavaş yavaş küçük palisadı köye doğru ilerledi. Yine oklara ihtiyacı vardı. Köye yaklaşırken heyecanlı bir grup gördü. İki kaçağın etrafını sarmış, korkudan titrekçe maceralarını anlatmaya çalışıyorlardı. Kısa mesafe önlerinde olan Mirando aniden çığlık atarak geldi. Bağırıyordu, korkunç, beyaz, çıplak bir savaşçı onu takip ediyordu diye. Üçü köye doğru bacakları taşıyabildiği kadar hızlı koşmuştu. Mirando'nun ölüm korkusuyla dolu çığlığı onları geriye baktırdı. Ve en korkunç manzarayı gördüler. Yoldaşlarının bedeni ağaçlara doğru uçuyordu. Kolları, bacakları çırpınıyor, dili açık ağzından sarkmıştı. Etrafında hiçbir yaratık yoktu. Köylüler paniğin eşiğine geldi. Ama bilge yaşlı Emebonga ciddi bir şüphecilik hissetti hikayeye. Her şeyi gerçek bir tehlike karşısında duyulan korkuya bağladı. "Bize bu harika hikayeyi anlatıyorsunuz," dedi. "Çünkü gerçeği söylemeye cesaret edemiyorsunuz. Aslan Mirando'nun üzerine atladığında kaçtınız ve onu terk ettiniz. Korkaksınız siz." Emebonga konuşur konuşmaz. Yukarıdaki ağaçlarda büyük bir dal kırılması duyuldu. Siyahlar korkuyla yukarı baktı. Ve gördükleri şey, bilge yaşlı Emebonga'yı bile ürpertti. Mirando'nun ölü bedeni havada kıvrılarak geliyordu. Ve mide bulandırıcı bir sesle, ayaklarının dibine çarptı. Siyahlar tek bir anda topuklarına bastı. Durdular mı? Hayır. Ta ki çevredeki ormanın yoğun gölgelerinde son kişi de kaybolana kadar. Tarzan yine köye indi. Okey stoğunu yeniledi. Ve siyahların yatıştırmak için hazırladığı yiyecek sunusunu yedi. Gitmeden önce Mirando'nun cesedini köyün kapısına taşıdı. Ve öyle bir pozisyonda dayadı ki, ölü yüz, kapı direğinin kenarından aşağıdaki patikaya bakıyordu. Sonra geri döndü. Avlanmaya devam ederek, sahil kenarındaki kulübeye. Korkmuş siyahlar köylerine girmek için bir düzine denemede bulundu. Her seferinde ölü adamın korkunç, gülümseyen yüzünün yanından geçmek zorunda kalıyorlardı. Ve yiyeceklerin, okların gittiğini görünce, anladılar. Mirando ormanın kötü ruhunu görüp öldürülmüştü. Şimdi mantıklı geliyordu bu onlara. Ormanın korkunç tanrısını görenler cezasını canlarıyla ödüyordu. Ama okey ve yiyecek sağladıkları sürece, onlara dokunmazdı. Emebonga ek bir emir daha verdi. Yiyeceğin yanına oklar da konulmalıydı. Munan Go Kiviti için bir okey sunusu. Ve o günden itibaren bu yapıldı. O uzak Afrika köyüne şans eseri uğrarsanız, bugün hala göreceksiniz. Köyün hemen dışında küçük bir saman kulübe. Önünde küçük bir demir saksı. İçinde biraz yiyecek. Ve yanında iyi lekelenmiş oklardan oluşan bir okey demeti. Tarzan sahili gördüğünde, tuhaf ve alışılmadık bir manzarayla karşılaştı. Karayla çevrili limanın sakin sularında büyük bir gemi yüzüyordu. Küçük bir tekne sahile çekilmişti. Ama en hayret verici şey, kendisi gibi birçok beyaz adam hareket ediyordu. Sahil ile kulübesi arasında bir yerde. Tarzan ağaçlar arasından sürünerek yaklaştı. Oldukça yakına kadar geldi. 10 adam vardı. Esmer, güneşten bronzlaşmış, kötü görünümlü. Şimdi teknenin yanında toplanmış, yüksek sesle öfkeli bir tonda konuşuyorlardı. El hareketleri, yumruk sallamalar. Onlardan biri, küçük, kaba yüzlü, siyah sakallı bir adam. Yüzü Tarzan'a sıçanı, Pamba'yı hatırlatıyordu. Bu adam elini yanındaki devin omzuna koydu. Küçük adam iç bölgeye işaret etti. Dev döndü, diğerleri de o yöne baktı. Dönünce küçük, kötü yüzlü adam kemerinden bir tabanca çıkardı. Ve devin sırtından vurdu. Büyük adam ellerini başının üstüne kaldırdı. Dizleri büküldü. Ve sessizce sahilde yuvarlandı. Ölü. Tarzan'ın duyduğu ilk ateşli silah sesiydi bu. Hayran kaldı. Ama bu alışılmadık ses bile sağlam sinirlerini en ufak bir paniğe sürükleyemedi. Beyaz yabancıların davranışları ona büyük bir rahatsızlık veriyordu. Kaşlarını çattı, derin düşünceyle. İyi ki ilk dürtüsüne kapılmamıştı. Bu beyaz adamları kardeş gibi selamlama dürtüsüne. Açıkça siyah adamlardan farkları yoktu. Ne daha medeniydiler, ne de maymunlardan daha az zalim. Bir an diğerleri küçük, sert yüzlü adama baktı.
Dev sahilde ölü yatıyordu. Sonra biri güldü. Küçük adamın sırtına tokat attı. Daha fazla konuşma, el hareketi oldu. Ama daha az tartışma. Hemen tekneyi suya indirdiler. Hepsi ona atlayıp kürek çekerek uzaklaştı. Büyük gemiye doğru. Tarzan büyük ağacın arkasına saklanarak gemiye baktı. Onlar tırmanırken o kulübeye doğru sessizce ilerledi. Kapıdan girince her şeyin talan edildiğini gördü. Kitaplar ve kalemler yere serpilmişti. Silahlar, kalkanlar ve küçük hazineler dağınıktı ortalıkta. İçinde büyük bir öfke dalgası kabardı. Alnındaki yara izi aniden belirdi. İltihaplı kırmızı bir çubuk gibi kahverengi derisine karşı. Hızla dolaba koştu. Alt rafın en derinliklerini aramaya başladı. Ah! Küçük teneke kutuyu çıkarırken rahat bir nefes aldı. Açtığında, en büyük hazineleri yerli yerindeydi. Gülümseyen, sert yüzlü genç adamın fotoğrafı. Ve küçük siyah gizemli kitap. Güvendeydi. Ne o? Hızlı kulakları hafif ama yabancı bir ses yakaladı. Pencereye koştu. Limana baktı. Büyük gemiden küçük bir tekne indiriliyordu. Kısa sürede birçok kişinin büyük geminin yanlarından tırmandığını gördü. Teknelere biniyorlardı. Ve tam güçle, geri dönüyorlardı. Tarzan bir an daha izledi. Sonra bir kağıt parçası kaptı. Üzerine kalemle birkaç satır yazdı. Güçlü, iyi yapılmış, harf mükemmel karakterler. Bu ilanı küçük keskin bir tahta parçasıyla kapıya yapıştırdı. Sonra değerli teneke kutusunu, oklarını ve taşıyabildiği kadar yay ve mızrağı topladı. Kapıdan hızla çıktı ve ormana karıştı. İki tekne gümüşi kumda karaya oturduğunda, kıyıya çıkan insanlık çeşitliliği gerçekten tuhaftı. Toplamda yaklaşık 20 kişi vardı. 15'i sert ve kötü görünümlü denizcilerdi. Ama grubun diğer üyeleri farklı bir damgaya sahipti. Biri beyaz saçlı ve büyük çerçeveli gözlüklü yaşlı bir adamdı. Omuzları hafifçe eğikti, ama kusursuz bir ceket ve parlak ipek şapkayla örtülüydü. Kıyafeti Afrika ormanıyla son derece uyumsuzdu. Grubun bir sonraki üyesi beyaz ördekler giymiş uzun boylu bir gençti. Hemen arkasından çok yüksek alınlı, titiz ve heyecanlı tavırlı yaşlı bir adam geliyordu. Bunların ardından devasa bir zenci çıktı. Giysileri son derece gösterişliydi. Büyük gözleri, önce ormana, sonra teknelerden balyaları çıkaran lanet eden denizci grubuna dönerek açıkça korkuyla deviniyordu. Ve grubun son üyesi, yaklaşık 19 yaşında bir kızdı. Teknenin başında duruyordu. Onu yüksek ve kuru kaldırıp karada bırakan genç adama, cesur ve güzel bir teşekkür gülümsemesi verdi. Aralarında tek bir kelime geçmedi. Sessizce grup kulübeye doğru ilerledi. Her şey gemiden ayrılmadan önce kararlaştırılmış gibiydi. Kapıya geldiler. Denizciler kutuları ve balyaları bıraktı. Ve sonra biri Tarzan'ın astığı ilanı gördü. "Ho, dostlar," diye bağırdı. "Burada ne var? Bu tabela 1 saat önce yoktu, yoksa aşçıyı yerim." Diğerleri toplandı. Boyunlarını uzatıp okumaya çalışıyorlardı. Ama çok azı okuyabiliyordu. Sonunda silindir şapkalı ve frak ceketli yaşlı adama döndüler. "Merhaba efendi," diye seslendi biri. "Bir kenara çık ve şu notu oku." Yaşlı adam yavaşça geldi. Gözlüğünü düzeltti. Bir an baktı ilanı. Sonra arkasını dönerek kendi kendine mırıldanarak uzaklaştı. "En olağanüstü, en olağanüstü." "Dur bir dakika," diye bağırdı onu ilk gören denizci. "Senden yüksek sesle okumasını istedik." Yaşlı adam durdu. Döndü. "Ah evet, sevgili efendim, bin özür. Oldukça düşüncesizce, evet, çok düşüncesizce. En olağanüstü, en olağanüstü." Tekrar ilanı okudu. Ve yeniden dönerek düşüncelere dalmaya hazırlanıyordu ki, denizci onu yakaladı. Yakasından tuttu. Ve kulağına bağırdı. "Sesli oku." "Ah evet, kesinlikle," diye yanıtladı profesör yumuşakça. Gözlüğünü düzeltti. Ve yüksek sesle okudu. "Burası Tarzan'ın E.V.I., CANAVARLARIN ve birçok siyahi adamın katili. Tarzan'a ait olanlara zarar verme." Tarzan izliyor. "Maymunların TARZANI. Tarzan şeytan kim?" diye bağırdı denizci. "Belli ki İngilizce konuşuyor," dedi genç adam. "Ama, maymunların Tarzan'ı, ne anlama geliyor?" diye bağırdı kız. "Bilmiyorum, Bayan Porter," diye yanıtladı genç adam. "Tabii ki Londra Hayvanat Bahçesi'nden kaçak bir maymun bulduk ve o da Avrupa eğitimini orman evine kadar taşıdı." "Ne düşünüyorsunuz, Profesör Porter?" diye ekledi yaşlı adama dönerek. Profesör Arşimet Q. Porter gözlüğünü düzeltti. "Ah evet, kesinlikle.
Evet, gerçekten, en dikkat çekici, en olağanüstü, dedi profesör. Ama daha fazla bir şey ekleyemem bu önemli olayı açıklamak için, dedi. Ve yavaşça ormana doğru yürümeye başladı. Ama baba, diye bağırdı kız, henüz hiçbir şey söylemedin. Tut, tut, çocuk, tut, tut, diye yanıtladı Profesör Porter. Nazik ve hoşgörülü bir tonla. Güzel kafanı böyle ağır ve karmaşık sorunlarla rahatsız etme. Ve yine yavaşça hareketsiz bir şekilde başka bir yöne uzaklaştı. Gözleri ayaklarının dibinde, elleri arkasında, paltosunun kuyruklarını savurarak. Sanırım o aptal yaşlı adam artık hiçbir şey bilmiyor, diye hırladı fare yüzlü denizci. Kafanda medeni bir dil tut, diye bağırdı genç adam. Yüzü öfkeyle solgunlaşmıştı. Sen subaylarımızı öldürdün ve bizi soydunsunuz. Kesinlikle sizin gücünüzdeyiz. Ama Profesör Porter ve Bayan Porter'a saygı göstereceksin, ya da o iğrenç boynunu çıplak ellerimle kırarım. Silahsız olsam da. Genç adam fare yüzlü denizciye o kadar yaklaştı ki, sonuncu, belinde 2 tabanca ve kötü niyetli bir bıçak olmasına rağmen, geri çekildi. Utanmış. Sen lanet korkak, diye bağırdı genç adam. Bir adamı ancak sırtını dönene kadar vurmaya cesaret edersin. Beni vurmaya bile cesaret edemezsin şimdi. Ve kasıtlı olarak denizciye sırtını döndü. Umursamazca uzaklaştı. Sanki onu test edercesine. Denizcinin eli sinsi bir şekilde tabancasının kabzasına süründü. Kötü niyetli gözleri uzaklaşan genç İngiliz silüetine intikamla baktı. Arkadaşlarının bakışları üzerindeydi. Ama yine de tereddüt etti. Özünde, Bay William Cecil Clayton'ın hayal ettiğinden çok daha korkaktı. 2 keskin göz, yakındaki ağaçların yaprakları arasından partinin her hareketini izlemişti. Tarzan gördüklerini anlıyordu. Jestler ve yüz ifadeleri ona çok şey anlatıyordu. Ama konuşulan dili anlamıyordu. Küçük fare yüzlü denizcinin arkadaşını öldürmesi Tarzan'da güçlü bir hoşnutsuzluk uyandırmıştı. Ve şimdi onu yakışıklı genç adamla kavga ederken görünce, düşmanlığı daha da artmıştı. Tarzan daha önce ateşli silahın etkisini görmemişti. Ama kitapları ona bir şeyler öğretmişti. Ve fare yüzlünün tabancasına uzandığını görünce, daha önce yaşanan sahneyi hatırladı. Devasa denizcinin öldürülüşünü. Doğal olarak genç adamın öldürülmesini bekliyordu. Bu yüzden yayına zehirli bir okey taktı. Fare yüzlü denizciye nişan aldı. Ama yapraklar o kadar yoğundu ki okey yakındaki bir dal tarafından savruldu. Bunun yerine, ağır bir mızrak fırladı yüksekten. Clayton yalnızca bir düzine adım atmıştı. Fare yüzlü denizci tabancasını yarı çekmiş durumdaydı. Diğer denizciler sahneyi dikkatle izliyordu. Profesör Porter çoktan ormana kaybolmuştu. Ardından huzursuz sekreteri ve yardımcısı Samuel T. Philander gidiyordu. Zenci Esmeralda, hanımefendisinin bagajının yanında duruyordu. Bayan Porter ise arkasını dönmüş Clayton'ı takip etmişti. Ama bir şey onu tekrar denizciye döndürdü. Ve neredeyse aynı anda, 3 şey birden oldu. Denizci tabancasını Clayton'ın sırtına doğrulttu. Miss Porter bir uyarı çığlığı attı. Ve uzun, metal ayakkabı mızrak, yukarıdan ok gibi fırlayarak fare yüzlü adamın sağ omzundan geçti. Tabanca havada zararsız olarak patladı. Denizci acı ve dehşet çığlığıyla yere yığıldı. Clayton döndü ve olaya doğru koştu. Denizciler korkmuş bir grup halinde toplandı. Silahlar çekilmiş, ormana bakıyorlardı. Yaralı adam yerde kıvranıp çığlık atıyordu. Clayton kimse görmeden, düşen tabancayı alıp gömleğinin altına soktu. Sonra denizcilerle birlikte şaşkınlıkla ormana baktı. "Kim olabilir ki?" diye fısıldadı Jane Porter. Genç adam döndü. Onun yanında durduğunu gördü. Gözleri fal taşı gibi açılmış, merakla doluydu. "Sanırım maymunlu Tarzan bizi izliyor," diye yanıtladı şüpheli bir tonla. "Şimdi merak ediyorum, o mızrak kime amaçlanmıştı? Eğer Snip içinse, maymun dostumuz gerçekten bir dost." Sonra aniden durdu. "Aman tanrım, baban ve Bay Philander nerede? Ormanda silahlı biri ya da bir şey var, ho." "Profesör, Bay Philander," diye bağırdı Clayton. Hiçbir yanıt gelmedi. "Ne yapılmalı, Bayan Porter," diye devam etti. Yüzü endişe ve kararsızlıkla doluydu. "Sizi bu katillerle burada yalnız bırakamam. Ama sizi de ormana götüremem. Yine de biri içeri girip babanızı aramalı. Amaçsızca dolaşmaya fazlasıyla yatkın biri, tehlikeye ya da yöne hiç aldırmadan. Ve Bay Philander da ondan biraz daha pratik değil. Açık sözlüğümü affedersiniz, ama hayatımız tehlikede. Bunu ona anlatmak gerekecek.
Seninle tamamen aynı fikirdeyim, diye yanıtladı kız. Ama hiç de alınmış saymıyorum. Sevgili babam benim için hayatını anında feda ederdi. Tabii aklını bir an için bu kadar önemli bir konuya verebilseydi. Onu güvende tutmanın tek yolu onu bir ağaca zincirlemekten geçiyor. Zavallı sevgili, gerçekten pek pratik değil. Bir tabanca kullanabiliyor musunuz, diye aniden sordu Clayton. Evet, neden? İşte bu, dedi. Seninle Esmeralda bu tabancayla kulübede nispeten güvende olursunuz. Ben babanı ve Bay Philander'ı ararım. Çok uzağa gitmiş olamazlar. Jane önerdiğini yaptı. Kapı güvenle kapandı. Clayton ormana döndü. Denizcilerden birinden tabanca ödünç almaya çalıştı. Ama fare yüzlü olan, yani Snip, eski liderin ölümünden bu yana şef rolünü üstlenmişti. Ve bir dizi küfürle reddetti. Kimseye ateşli silah vermeyecekti. Clayton'ın tek cevabı omuz silkmek oldu. Ama ayrılırken, mızrağı aldı. Snipers'ı büyüleyen o mızrağı ve bu ilkel silahla, Lord Greystoke'un oğlu yoğun ormana doğru yürüdü. Her birkaç dakikada bir gezginlerin adını yüksek sesle çağırıyordu. Sahil kenarındaki kulübeden dinleyenler, sesinin giderek daha da zayıfladığını duydu. Ta ki ilkel ahşabın sayısız sesi onu tamamen yutana kadar. Profesör Archimedes Q, Porter ve asistanı Samuel T. Philander, sonuncunun uzun ısrarları sonucunda nihayet kampa doğru dönmüşlerdi. Ama tamamen kaybolmuşlardı. Vahşi ve karmaşık orman labirentinde. İki insan, farkında bile değillerdi bunun. Küçük bir şans kaprisiyle batı kıyısına doğru yöneldiler. Zanzibar'a değil, Afrika'nın karşı tarafına. Sahile çıktıklarında ama kampı göremediler. Philander, doğru varış noktasının kuzeyinde olduklarından emindi. Oysa aslında yaklaşık 200 yarda güneydeydiler. Bu pratik olmayan teorisyenlerin hiçbirinin aklına gelmedi, arkadaşlarının dikkatini çekmek. Bunun yerine, tüm yanlış bir varsayımdan çıkarılan sahte bir mantık güvencesiyle. Bay Samuel T. Philander, Profesör Archimedes Q. Porter'ın kolunu sıkıca tuttu. Ve zayıf itiraz eden yaşlı beyefendiyi, Kap kasabası yönüne doğru hızla sürükledi. 1500 mil güneye. Jane ve Esmeralda kendilerini kulübenin kapısının arkasında güvende bulduklarında, Esmeralda'nın ilk düşüncesi kapıyı içeriden barikat altına almaktı. Bu fikri aklına oturtarak uygulamak için bir yol aramaya başladı. Ama kulübenin içini ilk kez görünce, dudaklarından bir çığlık çıktı. Ve büyük kadın korkmuş bir çocuk gibi koştu. Yüzünü hanımefendisinin omzuna gömdü. Jane döndü. Önce yerde bir şey gördü. Bir insanın beyazlaşmış iskeleti. Sonra yatağa baktı. Orada da bir iskelet. Ne korkunç bir yer, diye mırıldandı hayretle. Ama paniklemiyordu. Sonunda kendini Esmeralda'nın kavrayışından kurtardı. Odayı geçti. Küçük beşiğe baktı. Ve küçük iskeletin kendini tüm haliyle ortaya çıkarmasından önce bile, ne göreceğini biliyordu. Bu dilsiz kemikler ne korkunç bir trajedi ilan ediyordu. Kız ürperdi. Önünde ve arkadaşlarının önünde ne gibi olasılıklar olduğunu düşündü. Bu talihsizlik kulübesinde, gizemli, belki de düşmanca varlıkların uğrak noktasında. Hızlıca, küçük ayağını sabırsızca sallayarak, karamsar düşüncelerden uzaklaşmaya çalıştı. Ve Esmeralda'ya döndü. "Dur Esmeralda, hemen dur," diye bağırdı. "Yalnızca durumu daha da kötüleştiriyorsun." Kendi sesinde küçük bir titreme vardı. Üç erkeği düşünürken, koruma için güvendiği o üç erkeği. Berbat ormanın derinliklerinde dolaşan. Kısa süre sonra kapının üzerinde ağır bir ahşap bar fark etti. İçeride takılıydı. Birkaç çabanın ardından ikisinin birleşik gücüyle, 20 yıl sonra ilk kez yerine oturttu onu. Sonra kollarını birbirine dolayarak bir bankaya oturdular. Ve beklediler.